Bu adam Kevin Mitnick. Dünyanın gördüğü en ünlü hacker. Ya da en azından 90'lı yıllarda Amerika'nın kamuoyuna böyle tanıttığı adam. Ortada banka soyan biri yoktu. Milyarlar çalan bir mafya lideri de. Ama bu adam sadece telefon hatlarını ve insan psikolojisini kullanarak FBI'yı, teknoloji devlerini ve bütün ülkeyi peşinden koşturdu. Peki bunu nasıl yaptı? Ve gerçekten anlatıldığı kadar tehlikeli miydi? Onu yakaladıklarında mahkemede öyle iddialar ortaya atıldı ki telefon aizesine birkaç ıslık çalarsa nükleer sistemleri bile etkileyebileceği söylendi. Peki gerçekten olağanüstü bir hacker mıydı? Yoksa Amerika anlamadığı yeni bir teknolojiden korktuğu için sıradan bir adamı modern çağın canavarına mı dönüştürdü? Tüm bu efsane gizli bir askeri üste ya da milyon dolarlık bir garajda başlamadı dostlar. Hikaye 1970'lerin sonlarında Los Angeles'ın egzoz kokan sokaklarında başladı. Babası evi terk etmiş. Annesi günde 14 saat garsonluk yapan, içine kapanık 12 yaşında bir çocuk vardı karşımızda. Arkadaşı yoktu, cebinde parası yoktu. Tek aktivitesi Los Angeles otobüslerinde tek başına şehri turlamaktı. Ama bu çocuğun 10 yıl sonra Amerikan tarihinin en pahalı insan avını başlatacak bir hayalete dönüşeceğini kimse bilmiyordu. Kevin'ın ilk büyük zaferi karmaşık bir kod değildi. Los Angeles otobüslerinin zımbalı biletleriydi. İnsanların çöpe attığı o biletleri toplayıp deliklerini rastgele değil, matematiksel bir saat şifresi içerdiğini çözdü. Gitti, bir hurdalıktan otobüs şirketinin kullandığı delgecin aynısını 15 dolara aldı. Artık tüm şehir bedavaydı. Ama bakın burada kritik bir nokta var. Kevin'in derdi otobüs parası tasarruf etmek değildi. 12 yaşındaki o çocuk ilk kez şunu fark etti. Sistemin kurallarını koyan o ciddi, asık suratlı yetişkinler aslında ne kadar saf. Sistemlerin açıklarını bulmak ne kadar kolay. Bağımlılık da aslında burada başladı. Ergenlik dönemiyle birlikte olay otobüs biletlerinden çıktı. 70'lerin sonunda internet henüz emeklerken şehirleri birbirine bağlayan devasa bir sinir ağı vardı. Telefon hatları. Kevin, phreaking denen dünyaya adım attı. Telefon ağlarının frekans seslerini taklit edip santralleri kandırdı. Odasında o cızırtılı tuş seslerini dinlerken büyük resmi çözmüştü. Dünyanın en pahalı, en kalın demir kapılarının arkasında bile her zaman maaşlı, yorgun ve dikkatsiz bir insan oturuyordu. Ve doğru kelimeleri doğru ses tonuyla söylerseniz o kapıyı size kendi elleriyle açıyorlardı. İşte olay da aslında burada koptu. 1980'lere geldiğimizde Kevin artık bedava gezen bir çocuk değil. Condor lakaplı bir efsaneydi. Gözünü dönemin en büyük teknoloji devi DEC yani Digital Equipment Corporation. Bugünün Apple'ı sayılabilecek bir güç. Ama Kevin'in bilmediği bir şey vardı. Daha o günlerde Pasifik'in diğer tarafında gözlerini dijital dünyaya dikmiş, İleride onun en büyük rakibi olacak başka bir dahi doğuyordu. Tsutomu Shimomura. Şimdilik bu ismi bir kenara not edin. Çünkü hikayenin dengesi ileride tamamen bu isimle değişecek. Kevin, Digital Equipment Corporation'ın devasa işletim sisteminin kodlarını çalmayı kafaya koydu. Normal bir hacker ne yapar? Ekran başında günlerce ter döküp şifre kırıcı çalıştırır. Ama Kevin inanılmaz pratikti. Neden kapıyı kırmakla uğraşsın ki? Doğrudan DEC'in ana merkezindeki en üst düzey sistem mühendislerinden birini aradı. Kendini şirketin güvenlik yöneticisi olarak tanıttı. Adama sistemde ölümcül bir açık yarattığını ve bunu 5 dakika içinde çözmezse kovulacağını öyle bir panikle söyledi ki karşıdaki mühendis bırakın şüphelenmeyi korkudan elindeki kahveyi döküyordu. Adam panikle o tarihi cümleyi fısıldadı. Sisteme giriş şifrem şu. Kevin koca bir teknoloji devini tek bir telefon görüşmesiyle göz göre göre oyuna getirmişti. Bakın, Kevin bu kodları satmadı. Para istemedi. Hatta bu hırsızlığı kimse fark etmesin diye uğraşmadı bile. Kibir onun tek zayıf noktasıydı. Bir hırsız elmas çalar çünkü zengin olmak ister. Kevin ise elması çaldı, kasaya geri koydu ve bekçinin masasına "ben buradaydım" yazan bir not bıraktı. Çünkü zekasının takdir edilmesine muhtaçtı. Tabii şirket durumu fark edip FBI'ya koştu. 17 yaşında soğuk kelepçeyle tanıştı. Hakim ona ıslah evi yolunu gösterdi. Ama ıslah evi onu durdurmak bir yana, içeride geçirdiği aylar onun içindeki o hastalıkla daha fazlasını yapmalıyım dürtüsünü de perçinledi. Sadece sistemleri değil, onu yakalayan sistemi de geride bırakması gerektiğine karar verdi. Dışarı çıktığında ilk işi kendi dijital varlığını silmek oldu. Kevin Mitnick buharlaştı.
Peki bu sırada FBI tarafında neler oluyordu dersiniz? Ajanlar çıldırmak üzereydi. Büroda kravatlarını gevşetip uykusuz gözlerle kahve içerken "Bu çocuk nerede?" diye toplantılar yapılıyordu. Ama işin korkunç tarafı şuydu. Kevin, FBI ajanlarının ev telefonlarına ve dinleme merkezlerine çoktan sızmıştı. Ajanlar toplantı yaparken Kevin hattın diğer ucunda canlı yayında onları dinliyor, kimin hangi hamleyi yapacağını not alıyordu. Hatta canı sıkıldığında ajanların telesekreterlerine "çok yavaşsınız" diye alaycı ses kayıtları bırakıyordu. Ajanlar arasında "bu adam aramızda mı? Bir köstebek mi var?" paranoyası başlamıştı. Ve gelelim o meşhur Motorola olayına. Dönem 90'ların başı. Motorola, hücresel ağları alt üst edecek, henüz kimsenin görmediği çok gizli telefon projesi üzerinde çalışıyordu. Bu yazılımı ele geçirmek imkansız kabul ediliyordu. Kevin ne yaptı biliyor musunuz? Şirketin ağ güvenlik mühendisini aradı. Adamı sistemde bir felaket olduğuna ikna etti. Ve o gizli yazılım paketini Motorola'nın kendi sunucularından doğrudan kendisini kontrol ettiği uzak bir FTP sunucusuna aktardı. Tek bir telefonla milyonlarca dolarlık Ar-Ge çalışması birkaç dakika içinde Kevin'in elindeydi. Şirket yöneticileri olayı fark ettiğinde panik çanları çalıyordu. Peki bütün bu devasa operasyonlardan, çalınan Motorola ve Nokia yazılımlarından ne kazandı dersiniz? Cevap tam olarak $0. Evet, yanlış duymadınız. Koca ülkeyi dünyanın en büyük teknoloji devlerini birbirine kattı ama hesabına tek bir sent bile geçirmedi. Bir fast food kuyruğunda hamburger sipariş verirken arkasındaki polisten korkarak hamburgerini yiyordu. Ama cebinde otel parasından başka bir şey yoktu. Çünkü motivasyonu para değildi. Yakalanacağını bile bile devam ediyordu. Çünkü bu adrenalin onun hayatıydı. Eric Weiss sahte kimliğiyle ucuz otellerde saklanıyordu. Kaçmaktan yorulmuştu. Ta ki o büyük hatayı yapana kadar. Yıl 1994. Kevin gözlerden uzak, dış dünyadan kopuk küçük bir dairede saklanıyordu. Ama bu kez peşinde kahve içen hantal ajanlar yoktu. Hikayenin başındaki o isme geldik. Tsutomu Shimomura, Japon bilgisayar dahisi. Shimomura, Kevin'in Motorola'dan çaldığı dosyaları kibirle kendi kişisel sunucusuna saklamasını kişisel bir namus davasına dönüştürdü. Kevin ilk kez kendisi kadar inatçı ve zeki biriyle karşılaşmıştı. İki dev arasında sessiz bir kedi fare oyunu başladı. Shimomura, hücresel ağ sinyallerini sokak sokak takip edebilen özel yön bulucu cihazlarla donatılmış gizli minibüsleri eyaletler boyunca sürdü. Kevin paranoyaktı. İzlendiğini hissediyordu ama kibri aklını kör etmişti. Shimomura'nın telesekreterine sızıp dalga geçen ses kayıtları bırakmaya devam etti. Ancak fark etmediği ölümcül bir şey vardı. Her bıraktığı ses mesajı Shimomura'nın frekans tarayıcılarına attığı dijital bir ekmek kırıntısıydı. Ve o kırıntılar kapısına kadar geldi. 15 Şubat 1995. Saat sabaha karşı 1:30. Dışarıda -10 derece soğuk var. Siyah minibüsler binanın etrafını sessizce sardı. Elektrik ve telefon hatları ölüm sessizliğiyle kesildi. Kevin masanın başındaydı. Bir anlığına ekranındaki bağlantı göstergesi kırmızıya döndü. Connection lost. Ahizeyi kaldırdı, hat ölü. Tam o an kapının hemen dışındaki koridordan ağır taktik botların, çelik yeleklerin ve fısıldaşan telsizlerin sesi geldi. Kevin o sandalyeden kalkamadı. Nefesi boğazında düğümlendi. Ve saat tam 2. Flash bombaları odayı gündüz gibi aydınlattı. Uzun saçlı, bitkin Kevin buz gibi parkeye yatırıldı. Kelepçe etine gömüldü. Ajanların arasından içeri adım atan Shimomura ile göz göze geldi. Kevin başını kaldırıp fısıldadı. "Merhaba Tsutomu. Beni nasıl buldun?" Mitnick yakalanmıştı. Operasyon siber dünyanın en büyük zaferi gibi sunuldu. Ama devletin asıl tiyatrosu mahkeme salonunda sergilenecekti. Mahkeme salonu açıldığında durum bir komedi filminden farksızdı. Savcılar ve hakimler Kevin'i dünyayı yok etmeye çalışan bir süper kötü adam gibi sundular. Neden mi? Çünkü anlamadıkları şeyden delicesine korkuyorlardı. O dönem dava dosyasına yansıyan iddialara göre savcılık hakimi ikna etmek için şöyle dedi. "Sayın hakim, bu adam o kadar tehlikeli ki tecrit hücresindeki ankesörlü telefona bakıp ağzıyla dilediği frekansta ıslık çalarsa nükleer füze sistemlerini tetikleyip 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilir." Kevin kelepçeleriyle kürsüde durmuş şaşkınlıkla bakıyordu. Dışarıda binlerce kişi "Free Kevin" pankartlarıyla bu cehaleti protesto etmeye başladı. Ama nafile. Yargılanmayı beklerken bile tam 4,5 yıl tek kişilik tecrit hücresinde tutuldu. Kevin Mitnick 2000 yılında hapisten çıktığında cebinde tek bir kuruş bile yoktu. Milyarlarca dolarlık verinin içinden geçmiş ama kendine bir takım elbise alacak para bile çalmamıştı.
Peki sonra ne oldu? Kendine Mitnick Security adında bir şirket kurdu. Zamanında sızdığı o devasa teknoloji şirketleri, bankalar ve hükümet kurumları bu kez ona milyonlarca dolar ödeyerek "Lütfen gel bizim sistemlerimizi hackle ve açıklarımızı göster" diye sıraya girdiler. Ama asıl tatmin edici olan bu değildi. Kevin zamanında kendisini kelepçelemek için eyalet eyalet peşinden koşan o eski FBI ajanlarını, siber suç polislerini kendi şirketinde işe aldı. Yıllarca peşimden kelepçeyle koşan insanlar bu kez ondan güvenlik dersi almaya başlamıştı. İşte gerçek zafer de buydu. Kevin Mitnick 2023 yılında kanserden hayatını kaybetti. Geriye bıraktığı asıl miras ne kadar iyi bir hacker olduğu değil, bize kanıtladığı o korkunç gerçekti. Dünyanın en pahalı güvenlik duvarlarını kursanız da, milyarlarca dolarlık şifreleme sistemleri yazsanız da, o sistemlerin arkasında her zaman bir insan oturur. Bugün cebinizdeki akıllı telefondan birisi sizi arayıp, bankanızın güvenlik departmanından arıyorum dediğinde bir saniye durup düşünün. Çünkü Kevin Mitnick bize tek bir şey öğretti. Sistemlerin en zayıf halkası kodlar değil, biziz. Ve emin olun o hat hala açık. Dünya göründüğünden çok daha derin bir yer ve biz henüz yüzeyi yeni kazımaya başladık. Eğer buraya kadar izlediysen artık bu ekibin bir parçasısın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Ben Belimova. Şimdilik kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz.